Herkese merhaba, Türkville hoş geldiniz. Ben Zehra. Bu hafta dünya tarihinde çok önemli bir şey yaşandı. ABD ve İsrail İran'a karşı ortak bir operasyon düzenledi ve İran'ın 35 yıllık lideri Hamenei öldürdü. Türkiye'ye füze düştü. İspanya ile Türkiye arasında beklenmedik bir dayanışma başladı. Bunların yanı sıra Türkiye-Kanada nükleer işbirliği, Hindistan'a yapılan 100 milyon dolarlık eğitim fonu, Kanada'nın iltica sistemindeki skandalı gibi gündemimiz çok yoğun. Hazırsanız hemen başlayalım. Bildiğiniz üzere İran-İsrail-ABD savaşı devam ediyor. Bu hafta savaşın en önemli gelişmesi, çatışma artık İran sınırlarını aştı ve bölge ülkelerine yayıldı. İran, İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD askeri üslerine de misilleme saldırıları düzenledi. Bahreyn, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hedefler vuruldu. Dubai Havalimanı'nda hasar oluştu. Bahreyn Havalimanı drone saldırısına uğradı. 3 ABD askeri hayatını kaybetti. 5'i ise ağır yaralandı. Orta Doğu'da 1500'den fazla uçuş iptal edildi. Bu hafta çok taze bir gelişme yaşandı. İran'dan Azerbaycan'a atılan dronlar Azerbaycan'ın Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. Bir drone terminal binasına isabet ederken diğeri ise bir okulun çok yakınına düştü. 4 sivil yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev çok sert çıktı ve İran'ın bu yaptığı bir terör eylemidir dedi. Aliyev İran'dan özür ve açıklama talep etti. Azerbaycan ordusunu tam savaş hazırlığına başlattı ve herhangi bir operasyona hazır olun talimatını verdi. Aliyev'in ise en dikkat çeken sözü şu oldu: "Biz Hamenei'nin ölümünden sonra büyükelçiliklerine gittik. Bunu başka hiçbir devlet adamı yapmadı. Bizim bu jestimizden sonra Nahçıvan'ı vurmaları büyük namussuzluktur" dedi. İran ise saldırıyı reddetti ve Azerbaycan'a drone atmadıklarını söyledi. Türkiye de Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve saldırıları sertçe kınadığını açıkladı. 4 Mart'ta İran'dan fırlatılan bir balistik füze İran ve Suriye hava sahasını geçerek Türk hava sahasına doğru ilerledi. Doğu Akdeniz'deki NATO hava savunma sistemleri füzeyi havada imha etti. Enkaz parçaları Hatay'ın 4 yol ilçesine düştü. Can kaybı yaşanmadı. Türk yetkilileri füzenin Türkiye'yi değil, Kıbrıs'taki bir üs hedef aldığını ama rotadan saptığını söyledi. İran ise Türkiye'ye füze fırlattığını reddetti. NATO sözcüsü İran'ı kınadı. ABD Savunma Bakanı ise bunun NATO madde 5'i tetiklemeyeceğini söyledi. Erdoğan saldırıları uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirdi. Hem ABD-İsrail operasyonunu hem de İran'ın Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını kınadı. Komşu ve kardeş olarak İran halkının acısını paylaşıyoruz dedi ve ateşkes için yoğun diplomasi başlattığını açıkladı. Savaşın beklenmedik bir yanı da oldu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD-İsrail saldırılarını sertçe kınadığını ve İspanya'daki ABD üslerini İran saldırılarında kullanamayacaklarını söyledi. Trump ise buna ticareti kesmekle tehdit ederek yanıt verdi. Bu durum sosyal medyada ilginç bir dayanışmaya yol açtı. İspanya ile Türkiye'nin savaş karşısındaki benzer tutumu sosyal medyada viral oldu. İki ülke arasında kardeşlik mesajları paylaşıldı. Avrupalıların "Savaş mı? Şimdi olmaz. Hafta sonu, pazartesi dönerim" gibi mizahi esprileri de yine Twitter'da viral oldu. Ciddi bir konunun içinde bile internetin her zaman bir mizahı olabiliyor. Ama bu mizahı bir kenara bırakırsak İran Türkiye'ye füze fırlattı. Azerbaycan'a ise drone attı. Ve üstelik bu ikisinin de kendisinin yaptığını reddetti. Bu savaş artık İran-İsrail savaşından çok bölgesel bir yangına dönüşmüş durumda. Türkiye NATO üyesi olarak korunuyor ama Azerbaycan aynı şekilde korunmuyor. O yüzden bir tık daha kırılgan. Aliyev'in de açıklamalarına bakacak olursak zaten durumun gerginliğinin hızla tırmanarak gideceğini görebiliriz. İkinci haberimiz Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren önemli bir gelişme. Türkiye ile Kanada kendi reaktör teknolojisinin Türkiye'de uygulanabilirliğini değerlendirmek üzere nükleer işbirliği anlaşması imzaladı. Türkiye Nükleer Enerji Kurumu ile Atkins Realis şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı, Kanada'nın kendi reaktör teknolojisinin Türkiye'de teknik ve ekonomik açıdan değerlendirilmesini kapsıyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, anlaşmanın Türkiye'nin enerji sepetini çeşitlendirme stratejisine katkı sağlayacağını ve nükleer enerji kapasitesinin artırılması hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu açıkladı. Enerji Bakanı Bayraktar görüşmelerinde çok önemli bir şey söyledi. Türkiye ile Kanada ilişkileri arasında yeni bir döneme girdiğimize inanıyorum. Dünyadaki jeopolitik gelişmeler farklı ortaklıklar ve ittifaklar ihtiyacını doğurdu. Bu sözler ABD'nin ticaret gerginliği sırasında çok anlamlı. Tam bu noktada Kanada'nın ilk Türk kökenli milletvekili Şima Açan'dan bahsetmek istiyorum. Şima Açan Liberal Parti'den Oakville West seçim bölgesinden meclise giren İlk Türk-Kanadalı vatandaş oldu. Bu nükleer işbirliği görüşmelerinde Kanada ile Türkiye arasında köprü görevi üstleniyor. Türkiye'den gelen bakan heyetiyle yakından ilgilendi ve süreci aktif olarak destekledi. Başbakan Mark Carney, Hindistan ziyaretinde yeni bir yetenek stratejisi imzaladı. Hintli öğrencilere yönelik 100 milyon dolarlık dev bir eğitim fonu oluşturduğunu açıkladı. Bu strateji kapsamında Toronto Üniversitesi aracılığıyla 200 Hintli öğrenciye tam burs verilecek. Kanada ile Hindistan üniversiteleri arasında 13 yeni akademik ortaklık kurulacak.
oluşturulacak. Özellikle yapay zeka ve temiz enerji araştırmalarına odaklanan anlaşma kapsamında Toronto, McGill ve Dalhousie Üniversiteleri Hindistan'da 3 yeni hibrit inovasyon kampüsü açacak. Bu açıklama Kanada-Hindistan ilişkilerinin normalleşmesi için çok önemli. Geçen yıl diplomatik kriz yaşayan bu iki ülke eğitim için tekrardan köprü kuruyor. Ama Kanada'da bu haberlere tepkiler çok sert oldu. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyada gösterdi. Bizim öğrencilerimizden OSAP kesiliyor, bursları kaldırılıyor. Onlara ise 100 milyon dolarlık eğitim fonu mu diye eleştirildi. Kanada'da geçen hafta binlerce öğrenci Ford hükümetinin OSAP kesintilerine karşı bir eylem gerçekleştirmişti. Bu eyleme çok yakın bir zamanda yapılan bu anlaşma gerçekten çok talihsiz oldu. 100 milyon dolar çok büyük para. Ama burada tartışmamız gereken asıl soru şu. Kanada kendi öğrencilerinden bu kadar kısarken dışarıya yapılan bu yatırım ne kadar sürdürülebilir? Diğer ülkelerin öğrencilerine, mesela Türkiye'deki öğrencilere böyle bir program uygulanabilir mi? Umarım uygulanır. 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren Kanada'da federal asgari ücret saatlik 17.75 dolardan 18.10 dolara yükseliyor. Zam, İstatistik Kanada'nın açıkladığı %2,1'lik enflasyon verisine bağlı olarak otomatik yapılıyor. Bu zam bankacılık, havayolu, posta servisleri gibi federal düzeyde düzenlenen sektörlerde çalışanları kapsıyor. Tam zamanlı bir çalışanın yıllık brüt kazancını 37.648 dolara çıkarıyor. Bu tartıştığımız zam 35 centlik bir zam. Hadi gelin bir karşılaştırma yapalım. Kanada iş gücünün şu an %10 ila 15'i asgari ücretle çalışıyor. Türkiye'de ise durum çok farklı. İş gücünün yaklaşık %62'si asgari ücretli veya asgari ücret civarında kazanıyor. Türkiye 2026'da asgari ücreti şu anda 28.075 TL. Yani Kanada dolarıyla 655 dolar. Kanada'da ise saatlik 18.10 dolarla tam zamanlı çalışan aylık yaklaşık 3100 dolar brüt kazanıyor. Rakamlar arasında uçurum var gibi görünüyor ama yaşam maliyetleri de çok farklı. Kanada'da 3100 dolarlık brüt kazancın vergiden sonraki hali 2500 dolar civarında. Kira ise tek başına yarısını alabiliyor. Yani iki ülkede de asgari ücretle yaşama devam etmek çok zor. Peki yapılan bu zamlar yeterli mi gerçekten? Tartışılır. C.D. Hall Üniversitesi'nin yayınladığı rapora göre Kanada 2019 ila 2023 yılları arasında 25.000 iltica başvurusunu yüz yüze mülakat ve güvenlik kontrolü yapmadan onayladı. Göçmenlik ve Mülteci Kurulu dosya birikimini azaltmak için sadece yazılı beyana dayanan bir hızlandırılmış süreç uyguladı. Yeni başvuru sahipleri yüzlerini bile göstermeden, güvenlik kontrolünden geçmeden iltica hakkı kazanmış. Rapora göre bu sistemin ülkeyi dolandırıcılık ve ulusal güvenlik tehditlerini açık hale getirdiği belirtiliyor. Sadece yazılı beyanla iltica hakkı kazanan kişilerin geldiği 24 ülkelik gizli listede Pakistan, Rusya, Sudan ve İran gibi yüksek riskli bölgelerin bulunması büyük dikkat çekti. 25.000 kişi mülakat yapılmadan kabul edilmiş. Yıllarca sıraya giren, evrak hazırlayan ve görüşmeye giden birçok insana bu durumu nasıl açıklayacaksınız? Göç sistemi zaten eleştiri altında. Bu raporda durumu daha da zorlaştırıyor. Hem gerçek mültecilere hem de sisteme güvenen herkese yapılan bir haksızlık. Kanada Göçmenlik Bakanlığı IRCC 2026 güncellemesiyle ziyaretçi vize işlem sürelerinin yaklaşık 2 aya düştüğünü açıkladı. Bu iyileştirme tur operatörleri ve havayolu şirketleri için erken rezervasyon sürecini destekliyor. Küresel turizm rekabetinde Kanada'nın giriş süreçlerini daha planlanabilir hale getiriyor. Daha önce ziyaretçi vizesi için 4-5 ay bekleyenler vardı. 2 ay gerçekten iyi bir gelişme. Türkiye'den akrabalarını davet etmek isteyenler için gerçekten hızlandırılmış bir adım. Umarız ki bu süreler daha da kısalır. Bu hafta Orta Doğu'dan Türkiye'ye düşen füzeye, nükleer işbirliklerinden iltica skandalına kadar gündemimiz çok yoğundu. Peki sizin en çok ilginizi çeken haber hangisi oldu? Yorumlara mutlaka yazın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.